Herkese merhabalar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sizlere bugün yeni tasarım Barbie bebek elbise yapımını ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kıyafetimi tanıtayım. Eteğimiz bakın bu şekilde. İsterseniz mini, isterseniz daha uzun yapabilirsiniz. Üst bölümü öncelikle kolumuz balon kol olarak başlıyor. Daraltıyoruz ve daha sonra genişletiyoruz. Gördüğünüz gibi çok cici bir kıyafet. Mavi elbisemiz de bu şekilde. Yapımı çok kolay. Yapımında kullandığım malzemeler: sarı elbisemde Brava marka ihraç fazlası ip kullandım. Mavi elbisemde Alize Diva ip kullandım. Yine Alize Diva iple öreceğim. Kullanacağım tığım 2 numara 1,75 milim. 2 adet çıt çıt ihtiyacımız olacak. Yayınıma başlamadan önce unutmadan sizlerden küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone olup büyümesine destek olursanız, beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar, bebeğimizin kıyafetini yapmaya başlıyorum. Öncelikle eteğimizi yapıyoruz. Belden başlayıp eteğimizi örüyoruz. Daha sonra bedenini ve daha sonra kollarını örüyoruz. İpimi düğümlüyorum. 27 tane zincir çekelim. Zincirlerimizi sıkı yapmayalım. Bir tık büyük yapalım. ...27 tane zincirimi çektim. İlk zincir kanadından ilmeğimi alıyorum. Sık iğne örüyorum. Sıradaki zincirimin kanadından ilmeğimi alıyorum. Sık iğne örüyorum. Bu şekilde zincirimizin sonuna kadar her bir zincir kanadına birer tane sık iğnelerimizi örelim. Zincirimin sonuna kadar her bir zincir kanadından sık iğne ördüm. Sıra sonunda 26 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. İkinci sırama geçiyorum. İkinci sıramızda yine sık iğne örüyoruz, sabit örüyoruz. Artırma yapmıyoruz. İkinci sıramı tamamladım. Sıramızdaki sık iğne sayımız değişmedi. 4 tane zincir çekiyorum. Üçüncü sırama geçiyorum. 4 tane zincirimi çektim. Tığıma ipimi aldım. İlk sık iğnemin tepe boşluğundan ilmeğimi alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. V şeklinde ördüm. Zincir çekmeden bir tane atlıyorum. Bir sonraki sık iğnemin tepe boşluğuna bir tane ikili trabzan ördüm. Bir zincir aynı noktaya tekrar ikili trabzanımı ördüm. İkinci V'mi yaptım. Zincir çekmeden bir tane atlıyorum. Bir sonraki sık iğnemin tepe boşluğuna bir ikili trabzan. Bir zincir aynı noktaya ikili trabzan. Üçüncü V'mi yaptım. Üçüncü sıramızda bu şekilde ilerliyor. Evet arkadaşlar, son V'mi örüyorum. Evet. Üçüncü sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Sıramızdaki V sayımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane V'miz oldu. Örgümüzü birleştiriyoruz. İlk V'min içerisinden ilmeğimi alıyorum. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. 3 tane zincir çekiyorum. Zincirimizi bir tane ikili trabzan olarak sayıyoruz. Tığıma ipimi aldım. Aynı noktadan V'mizin orta boşluğundan ilmeğimi alıyorum. İkili trabzanımı yaptım. 2 tane ikili trabzan olarak sayıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum.
2 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın su taşı ördüm. Sıradaki V'mizin orta boşluğuna 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ördüm. Bir zincir. Aynı noktaya 2 tane ikili trabzan. Su taşımı ördüm. Dördüncü sıramızdayız arkadaşlar. Dördüncü sıramızda bu şekilde ilerliyoruz. Dördüncü sıramın sonuna yaklaştım. Son su taşımı örüyorum. Evet, son su taşımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. Bakın, sıramızın başında 3 tane zincir çekmiştim. Zincirimin tepe boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Kaydırma tekniğiyle örgüyü birleştirdim. Orta boşluktan ilmeğimi alıyorum. Kaydırma tekniğiyle örgümü birleştirdim. 3 tane zincir çekiyorum. Yine aynı boşluktan ilmeğimi alıyorum. İkili trabzan. Bir zincir, aynı noktaya ikili trabzan, 2 tane. Tekrar su taşımızın orta kısmına geçiyorum. 2 tane ikili trabzan, bir zincir, aynı noktaya 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde arkadaşlar 5 ve 6. sıramızı aynı şekilde örüyoruz. 5. sıramdayım. 6. sıramızda bu şekilde örelim. Altıncı sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Kaydırma tekniğiyle örgümü birleştiriyorum. Şu taşımızın orta boşluğundan ilmeğimi alıyorum. İkinci kaydırmamı yaptım. Bakın arkadaşlar 4, 5 ve 6. sıramızda su taşımızı ördük. 3 tane zincir çekiyorum. 7. sırama geçiyorum. Hemen kaydırma tekniği yaptığımız noktaya 2 tane ikili trabzan örüyoruz. 2 tane ördüm. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya 3 tane ikili trabzan örüyorum. 3 tane ördüm. Eteğimizi genişletiyoruz. Alttaki sıramızda 2 tane örüyorduk. Bakın üstteki sıramızda ikili trabzanlarımızı artırdık. 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Sıradaki su taşımızın orta boşluğuna geçiyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Sıramızda bu şekilde ilerliyor. Evet arkadaşlar 7. sıramın sonuna geldim. Son su taşımı örüyorum. Evet, sıramı bitirdim. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın örgümüzün başındaki ilk trabzanın tepe boşluğundan bir tane kaydırma yaptım. Sıradaki trabzan tepe boşluğundan ikinci kaydırmamı yaptım. Orta boşluktan üçüncü kaydırmamı yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. 8. sırama geçiyorum. Eteğimiz genişliyor. Bakın bu şekilde. Yine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Orta boşluğa 1, 2. Zincirimizle birlikte 3 sayıyoruz. Bir zincir, aynı noktaya 3 tane ikili trabzan. Zincir çekmeden sıradaki su taşımızın orta boşluğundan ilmeğimi alıyorum. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. 8. sıramızdayız. 8, 9, 10 ve 11. sıramızı bu şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar 11. sıramın sonuna geldim.
Son taşımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Örgümü birleştiriyorum. Birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Arzu eden arkadaşlarımız bir sıra daha fazla örebilirsiniz. Çok daha fazla uzun ördüğümüz zaman bu modele yakışmıyor arkadaşlar. Bakın 7, 8, 9, 10 ve 11. sıramızda 3 ikili trabzan bir zincir olarak ördük. Kıyafetimizin üst bölümünü yapalım. Evet arkadaşlar, bebeğimizin kıyafetin üst bölümünü yapacağız. Bakın ipimizin bulunduğu nokta. Hemen altındaki boşluktan ilmeğimi alıyorum. İpimi sabitliyorum. Aynı noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Sıradaki ilmeğimizin bulunduğu noktaya geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu arada örgümüzün içerisinde iplerimizi gizleyelim. Sıradaki ilmeğimin tepe boşluğundan sık iğne. Sıradaki ilmeğimizin tepe boşluğundan sık iğne. Bu şekilde sıramızda ilerleyelim. Sıramızda sık iğne ördük. Sıra sonunda 26 tane sık iğnem oldu. 2 tane zincir çekiyorum. İkinci sırama geçiyorum. İkinci sıramızda sık iğne örüyoruz. 5 tane tek tek örüyorum. Beş tane tek tek ördüm. Çift örüyorum. Artırma yapıyorum. Sıramızda bu şekilde 5 tek bir çift olarak ilerliyor. İkinci sıranın sonuna geldim. Sıramda 5 tek bir çift ördüm. Sıramızda 4 defa artırma yaptım. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz oldu. 2 tane zincir çekiyorum. 7 tane tek tek sık iğne örüyorum. Yedi tane tek tek ördüm. Çift örüyorum. Artırma yapıyorum. Üçüncü sıramızdayız arkadaşlar. 7 tek bir çift olarak ilerleyelim. Üçüncü sıramın sonuna geldim. Üçüncü sıramızda 7 tek bir çift artırma yaptım. 3 defa artırma yaptım. Sıra sonunda 33 tane sık iğnemiz oldu. 2 tane zincir çekiyorum. Dördüncü sırama geçiyorum. 4 ve 5. sıramızda sabit örüyoruz. Artırma yapmıyoruz. 2 sıra sabit örelim. 4 ve 5. sıramızda sabit ördüm. 2 zincir çekiyorum. 6. sırama geçiyorum. 14 tane tek tek sık iğne örüyorum. On dört tane tek tek ördüm. Çift örüyorum. Artırma yapıyorum. Sıramızda bu şekilde 14 bir çift olarak ilerleyelim. 6. sıranın sonuna geldim. 6. sıramızda 14 bir çift olarak
Sıramı tamamladım. Sıramızda 2 defa artırma yaptım. Sıra sonunda 35 tane sık iğnemiz oldu. 2 tane zincir çekiyorum. 7. sırama geçiyorum. 7 ve 8. sıramızda artırma yapmadan sabit örüyoruz. 2 sıra sabit örelim. 7 ve 8. sıramızdan sabit ördüm. 2 sıra sabit ördüm. 2 tane zincir çekiyorum. 9. sırama geçiyorum. 13 tane tek tek sık iğne örüyoruz. 13 tane tek tek sık iğne ördüm. Tığıma ipimi alıyorum. Bir tane atlıyorum. Bir sonraki sık iğnemin tepe boşluğuna 5 tane aynı noktaya ikili trabzan örüyorum. Beş tane tek tek ikili trabzan ördüm. Bir tane atlıyorum. Bir sonraki sık iğnemin tepe boşluğuna bir sık iğne. Sıradaki sık iğnemin tepe boşluğuna 2 ve 3. 3 tane tek tek sık iğne ördüm. Tığıma ipimi aldım. Bir atlıyorum, bir ileri. 5 tane aynı noktaya ikili trabzan örüyorum. Beş tane ikili trabzan ördüm. Bir tane atlıyorum. Bir sonraki sık iğnemin tepe boşluğuna bir sık iğne. Kalan 12 tane sık iğnemizin her birinin tepe boşluğuna birer tane sık iğne örüyoruz. Dokuzuncu sıramın sonuna geldim. Son olarak 13 tane sık iğne ördüm. 2 zincir çekiyorum, dönüyorum. 13 tane tek tek sık iğne örüyoruz. İkili trabzanlarımızın bulunduğu noktaya kadar tek tek sık iğnelerimizi örelim. On üç tane sık iğne ördüm. 5 tane ikili trabzanımızın her birinin tepe boşluğuna birer tane ikili trabzan örüyorum. 5 tane ikili trabzan ördüm. Ortada 3 tane sık iğnemiz vardı. Sık iğnelerimizin üzerine 3 tane sık iğne örüyorum. Tekrar ikili trabzanlarımızın bulunduğu noktaya geldim. 5 tane ikili trabzan örüyoruz tek tek ve sonunda 13 tane sık iğnemizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. 10. sıramın sonuna geldim. 2 zincir çekiyorum. 11. sırama geçiyorum. 11. sıramızda yine 13 tane sık iğne örüyoruz. 5 tane ikili trabzan, 3 tane sık iğne, 5 tane ikili trabzan, 13 tane sık iğne örüyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. On birinci sıramın sonuna geldim. Bakın, sık iğnelerimizin üzerine sık iğne, trabzanlarımızın üzerine trabzan, sık iğnelerimizin üzerine sık iğne, bu şekilde 11. sıramı tamamladım. 2 tane zincir çekiyorum. 12. sırama geçiyorum. 8 tane tek tek sık iğne örüyorum. 8 tane tek tek sık iğne ördüm.
9 tane zincir çekiyorum. 9 tane zincirimi çektim. 4 tane atlıyorum. 1, 2, 3, 4. 5. ilmeğimin tepe boşluğuna zincirimi sık iğne olarak sabitledim. Bir tane sık iğne örüyorum. Burada daraltma yapacağız arkadaşlar. Bakın. İlk ilmeğimin tepe boşluğundan bir ilmek aldım. Tığımda bekletiyorum. Sıradaki ilmeğimin tepe boşluğundan bir ilmek daha aldım. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. Eksiltme yaptım. Bir tane sık iğne örüyorum. Tekrar aynı şekilde arkadaşlar. Sıradaki ilmeğimden bir tane aldım. Sıradaki ilmeğimden bir tane aldım. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. İkinci eksiltmemi yaptım. Bir tane sık iğne örüyorum. Yine eksiltme yapıyoruz. Bakın. Bir tanesinden bir tane, sıradakinden bir tane. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. Üçüncü eksiltmemi yaptım. Bir tane sık iğne, tekrar bir tane eksiltme yapıyoruz. Son 4. eksiltmemi yaptım. Bir tane sık iğne örüyorum. 9 tane zincir çekiyorum. Dokuz tane zincirimi çektim. 4 tane atlıyorum. 1, 2, 3, 4. 5. ilmeğimin üzerine zincirimi sabitledim. Kalan 8 tane sık iğnemizi tek tek örüyoruz. Sekiz tane tek tek sık iğne ördüm. 12. sıramı bitirdim. 2 tane zincir çekiyorum. Son sıramızı örüyoruz. 13. sıramızı örüyoruz. 8 tane tek tek sık iğne örüyorum. Sekiz tane tek tek sık iğne ördüm. Zincirimizi içine alıp örüyoruz. Bakın kol boşluğu bıraktık. 9 tane zincirimizin üzerine sık iğne örüyoruz. Dokuz tane sık iğne ördüm. Buradaki bakın ilmeklerimizin tepe boşluklarına birer tane örüyoruz. Sık iğne örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane ördüm. Yine zincirimizi içine alıp örüyoruz. 9 tane zincirimizin üzerine sık iğne örüyoruz. Kalan sık iğnelerimizi sabit örüyoruz. Evet arkadaşlar 13. ve son sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Kıyafetimizin beden bölgesini ördük. Kollarımızı örelim. Evet arkadaşlar bebeğimizin kıyafetinin kolunun bir tanesini yaptım. Diğerini de birlikte yapalım. Kol altından herhangi bir noktaya bakın. Buradaki noktaya ipimi sabitliyorum. İpimi sabitledim. Sabitlediğim noktaya bir tane sık iğne örüyorum. Sıramızda sık iğne örüyoruz. Kol çevresine 16 tane sık iğne öreceğiz. Birinciyi ördüm. İkinci sık iğnemi örüyorum. Üçüncü sık iğnem. Dördüncü sık iğnem. Kolumuzun üzerinden zincir çekmiştim. Zincirin üzerine sık iğne örmüştüm. Sık iğnelerimizin arasından örüyoruz. Bakın buradaki noktadan ilmeğimi aldım. Sık iğnemi ördüm. Hemen yanındaki uygun
noktaya sık iğnemizin ara boşluğundan ilmeğimi aldım, sık iğnemi ördüm. Kol çevresine bu şekilde toplam 16 tane sık iğne örüyoruz. ...16 tane sık iğnemi ördüm. İlk ördüğüm sık iğnemin tepe boşluğundan ilmeğimi aldım. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. 2 tane zincir çektim. İkinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda ikili trabzan örüyoruz. 6 tane tek tek örüyorum. Altı tane tek tek ikili trabzan ördüm. Çift örüyorum. Artırma yapıyoruz. Çift ördüm. Sıramızda bu şekilde 6 tek bir çift olarak ilerleyelim. İkili trabzanlarımızı örelim. İkinci sıramızda 6 tek bir çift ikili trabzan ördüm. 2 defa artırma yaptım. Sıra sonunda zincirimizle birlikte 19 tane ikili trabzanımız oldu. 2 tane zincir çekiyorum. 3. sırama geçiyorum. 3 ve 4. sıramızdan sabit ikili trabzan örüyoruz. İki sıra sabit ördüm. Sıramın sonuna geldim. Kaydırma tekniğiyle örgümü birleştirdim. 5. sıramıza geçiyoruz. 2 tane zincir çekiyorum. Hemen bir tane ikili trabzanımı ördüm. Tığım ipimi aldım. Sıradaki ilmeğimin tepe boşluğundan ilmeğimi aldım. Bir tane yarım trabzan ördüm. Tığımda 2 ilmeğimi bekletiyorum. Tığım ipimi aldım. Sıradaki trabzanımın tepe boşluğundan ilmeğimi aldım. Bir tane yarım trabzan daha ördüm. 2 tane yarım trabzanımızı tek olarak örüyoruz. Bir tane eksiltme yaptım. Bir tane tek ikili trabzan örüyorum. İkinci eksiltmemizi yapacağız. Tığım ipimi aldım. Sıradaki ilmeğimin tepe boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Bir tane yarım trabzan. Tığımda 2 ilmeğimi bekletiyorum. Tığım ipimi aldım. Sıradaki ilmeğimin tepe boşluğundan ilmeğimi aldım. İkinci yarım trabzanımı ördüm. 2 yarım trabzanımı tek olarak örüyorum. İkinci eksiltmemi yaptım. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Yine eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bir tane yarım trabzan, tekrar sıradaki ilmeğimin tepe boşluğuna ikinci yarım trabzan. 2 yarım trabzanımı tek olarak örüyorum. Sıramızda bu şekilde 6 tane eksiltme yapıyoruz. 3 tane yaptım. Eksiltmelerimizin arasına bir tane ikili trabzan örüyoruz. Beşinci sıranın sonuna geldim. Sıramızda 12 tane trabzan tepe boşluğu kaldı. Örgümü kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çektim. Sıramızda sık iğne örüyoruz. 12 tane ilmeğimiz kaldığı için 12 tane sık iğne örüyorum. On iki tane sık iğnemi ördüm. İlk ördüğüm sık iğnemin tepe boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir. Bir sıra ördük arkadaşlar. Toplam 19 sıra bu şekilde sık iğne olarak örüyoruz. Sıramızda 12 tane sık iğnemiz bulunmakta.
19 sıra sık iğne ördüm. Sıramızda 12 tane sık iğnemiz bulunmakta arkadaşlar. 19. sıranın sonuna geldik. Kaydırma tekniğiyle örgümü birleştirdim. Son 2 sıramız kaldı. 4 tane zincir çekiyorum. İpimi aldım. Bakın kaydırma tekniğiyle birleştirdiğim noktaya ikili trabzan yapıyorum. Bir tane V şeklinde ördüm. Bir tane atlıyorum. Bir sonraki sık iğnemin tepe boşluğuna bir ikili trabzan, bir zincir, aynı noktaya bir ikili trabzan. İkinci V şeklinde örgümü yaptım. Bir tane atlıyorum. Bir sonraki sık iğnemin tepe boşluğuna bir ikili trabzan, bir zincir, aynı noktaya bir ikili trabzan. V'miz 3 tane oldu. Toplam 6 tane V şeklinde örüyoruz. Altıncı V şeklinde ördüm. Bir zincir çekiyorum. Sıramızın başında 4 tane zincir çekmiştik. Bakın orta boşluktan ilmeğimi aldım. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. 3 tane zincir çekiyorum. Son sıramızı öreceğiz. Son sıramızdan sütaş öreceğiz. İpimi aldım. Bakın orta boşluktan ilmeğimi alıyorum. Bir tane ikili trabzan ördüm. Bir zincir, aynı noktaya 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bakın sütaşımı yaptım. Zincir çekmeden sıradaki V'mizin orta boşluğundan ilmeğimi aldım. Bir ikili trabzan, tekrar aynı noktaya ikinci ikili trabzan. Bir zincir, aynı noktaya 2 tane ikili trabzan. Sütaşımı ördüm. Bu şekilde 6 tane sütaş örüyoruz. V'lerimizin içerisinden ilmeklerimizi alıp örüyoruz. Altıncı sütaşımı da örüyorum. Evet arkadaşlar, bakın 6 tane sütaş ördüm. Bir zincir çekiyorum. Örgümüzün başında ördüğümüz trabzanımızın tepe boşluğundan ilmeğimi aldım. Kaydırma tekniğiyle örgümü birleştirdim. Bir zincir. Kolumuzu ördük. İpimi kesiyorum. İplerimizi gizleyelim. Kıyafetimizin bel bölgesine ve üst bölgesine arkadaşlar 2 tane çıt dikelim. Kıyafetimizi bebeğimize giydirelim. Evet arkadaşlar, bebeğimin kıyafeti bitti. Çıtlarımı diktim, bebeğime giydirdim. Bebeğime çok yakıştı. Gördüğünüz gibi çok cici bir kıyafet oldu. Mavi elbisemde normal sıklıkta örmüştüm. Pembe elbisemde biraz sıkı ördüm. Giydirmekte zorlandım. Sizler benim gibi sıkı örmeyin. Ayrıca bebeğinizi giydirirken alt kısmını giydirdikten sonra kollarını giydirmeden önce bu şekilde plastik alışveriş poşetlerinden kesip bu şekilde elini sarın. Giydirdikten sonra benim gibi bu şekilde çıkarabilirsiniz. Kolaylıkla giydirebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelikler ücretsizdir. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.